videoyu sadece Oruç ve Eleni'ye özel, sadece Burak Yörük ve Ava Yaman'a özel çekiyorum arkadaşlar. Asıl canlı yayınımı saat 19'da yapacağım bugün. İpek Can Bulut'la birlikte, Astrolojinin Prensesi ile birlikte yapacağız dostlar. Ve seyrediyor musunuz Taşacak Bu Deniz dizisini TRT1'de? Vallahi ben her cumayı iple çekiyorum arkadaşlar. Şu anda uzak şehirciler kusura bakmasın, en çok beğenerek ve en çok merakla izlediğim dizi Taşacak Bu Deniz ve yakında reytinglerde de daha da yukarılara çıkacaktır. 10 barajına zaten geldi, yanaştı 10 reytingi. Yakında daha da aşacaktır ve 15'e doğru yükselecektir diye düşünüyorum. Ve dizinin içinde çok değerli oyuncular var elbette. Çok değerli, çok hepimizin beğendiği oyuncular var elbette. Ulaş Tuna Aştepe bunlardan birisi. Öyle değil mi arkadaşlar? Ulaş Tuna Aştepe ve onun partneri olan Deniz Hanım da hepinizin çok beğenerek izlediği bir oyuncu. Deniz Baysal, Yeşim Ceren Bozoğlu yine benim çok takdir ettiğim bir oyuncu. Fakat Burak Yörük ve Ava Yaman bir yıldız gibi parladılar arkadaşlar bu diziyle birlikte. Ava Yaman'ın ikinci dizisi ancak ciddi anlamda başrole uygun olarak seçildiği ilk dizisi ve Burak Yörük de çok küçük yaştan beri dizilerde olmasına rağmen bu diziyle asıl parlama imkanını buldu. Fakat Burak Yörük'ü dizi izleyenler yıllardır zaten çeşitli dizilerde ya yardımcı rollerde ya da başrole çok yakın pozisyonlarda, hatta başrolde izliyorlardı kendisini ve bu dizide Taşacak Bu Deniz dizisinde o da Burak Yörük de parladı ve dizide Eleni karakteriyle, Ava Yaman'ın oynadığı Eleni karakteri, Rum kızı, Rum asıllı Eleni karakteriyle Oruç e, adıyla Oruç karakterini canlandıran Burak Yörük arasındaki yakınlaşma, duygusal ilişki, duygusal bağ seyirciyi, özellikle gençleri çok mutlu ediyor arkadaşlar. Ne zaman açılacak, kim açılacak? Ancak Oruç nişanlı, Oruç nişanlı ve o yüzden hep yutkunuyor. Hiçbir zaman bir adım ileriye gitmesi mümkün değil nişanlı olduğu için. Eleni de zaten Oruç nişanlı olduğu için ona karşı her zaman bir adım geride duruyor. Fakat hislerini de artık gizleyemiyor. Ancak çok dikkatli davranmak zorunda olduğunu biliyor, hissediyor ve Oruç'un nişanını atması da an meselesi. Çünkü nişanlısı bir suça karıştı. Neydi o suç? Eleni'yi öldürmeye kalktı ve bu henüz ortaya çıkarılamadı ama bir şekilde ortaya çıkarsa Oruç da nişanlısını terk edecektir ve o zaman Eleni ile aralarında hiçbir engel kalmayacaktır. Peki Oruç'la Eleni'nin bu yakınlaşması dostlar size bir telefon geldi. Dostlar pardon bir saniye. Evet dostlar affedersiniz. Bir telefon geldi. Kesildi yayın ama hemen döndüğüm yayına. Dostlar evet Eleni ile Oruç'u konuşuyorduk. Peki e, Seyfer gibi olabilir mi acaba? Olabilir mi? Ne dersiniz? O çok sevdiğimiz dizide Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde e, oynadığı dizideki e, Seyfer gibi, Seyran'la Ferit'in aşkı gibi sevilebilir mi? O kadar büyüyebilir mi? Oruç'la Eleni, Oruç nişanı atar da Eleni ile yakınlaşırsa, eğer senarist e, insafa gelir de
Oruç'a nişanı attırırsa, nişanlısının girdiği suçu, işlediği suçu artık ortaya çıkarır da, Oruç'u çıldırtır ve nişanlısını terk etme noktasına getirirse, onların aşkı diziye damgasını vurur mu? Seyfer gibi olur mu arkadaşlar? Ne dersiniz? Olma ihtimali var mı? Peki sonrasında onların aşkı, dizideki aşkı dizi dışına taşabilir mi? Eee, Oruç karakterini oynayan Burak Yörük'le, Eleni karakterini oynayan, Ava Yaman'ın, ilişkisi, dizideki ilişkisi, karakterlerin ilişkisi gerçek hayatta da aşka dönüşebilir mi? Diyeceksiniz ki al bir nişanlılık daha, bir nişanlılık daha var. Bilal Bey bu konuya engel. Gerçek hayatta Burak Yörük nişanlı ve çok sevdiğini söylüyor nişanlısını her fırsatta. Burak Yörük nişanlısı bir şarkıcı biliyorsunuz ve her katıldığı programda da nişanlısını çok sevdiğini dile getiriyor Burak Yörük. Tuana Yılmaz şarkıcı ve 2 yıldır benim bildiğim belki biraz daha fazla olabilir sarışın güzel bir hanım. 2 yıldır nişanlılar. Burak Yörük nişanlısıyla ilgili onu yere göğe koyamıyor. Hatta geçenlerde onunla ilgili yazdığı bir not vardı. Nişanlısının doğum gününde. Okumamı ister misiniz? Hadi bakalım okuyayım. Bir paylaşımda şu sözlerle aşkını nişanlısına haykırdı Burak Yörük. Buraya yazacağım hiçbir cümle seni anlatmaya yetmez. Söyleyebileceğim tek şey benim kafamı susturdun. Gözlerimi kapattın, huzur verdin. Sonra yeniden düşünmeyi, yeniden görmeyi öğrettin. Her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Güzeller güzeli sevgilim. İyi ki doğmuş, iyi ki benim olmuşsun diye Burak Yörük sevgilisi Tuana Yılmaz'a bu satırları yazdı. Bunu yazan bir erkek sevgilisini terk eder mi? Ne dersiniz? Lütfen bu konuda yorumlarınızı yazın. Burak Yörük'le Ava Yaman'ın Taşacak Bu Deniz dizisindeki başrol oyuncularının, onlar artık başrolü hak ediyorlar. Ulaş Tuna Aştepe ile Deniz Baysal başrol gibi görünse de Burak Yörük'le Ava Yaman da başrol ve gençler özellikle onları dizideki bütün oyunculardan çok daha fazla sevdi, benimsedi. Çok şanslı, çok talihli bir dizi. Oyuncularının hepsi çok seviliyor. Burak Yörük, eee, Burak Yörük yılların oyuncusu, 30 yaşında olmasına rağmen arkadaşlar ilk dizisini 10 yaşındayken çevirmişti ve Kanal 7'de oynayan Perde dizisiydi. Çevirmişti derken o rolde çocuk oyuncu, o dizide 2005 yılında çocuk oyuncu olarak bulunuyordu. 2005 yılında 10 yaşındayken ve daha sonra da pek çok dizide oynadı. Oyunculuğu çocuk yaştan itibaren benimsediği için de üniversitede oyunculuk okudu, tiyatro bölümünde okudu ve gerçekten çok sevdiği mesleği de profesyonel anlamda da eğitimini de aldı. Bakın hangi dizilerde oynadı. Biz Boşanıyoruz. Yine çocuk oyuncu olarak. 2013'te 20 Dakika isimli dizide. Yine 2013'te Ben Onu Çok Sevdiğimde. 2017'de Dayan Yüreğim. 2018'de 4M1K İlk Aşk. 2019'da yine 4M1K. 2020'de Baraj isimli dizi. 2021 Aşk Mantık İntikam. 2022 Seversin. 2025 Sustalı Ceylan. Ve yine 2025 işte görüyorsunuz Taşacak Bu Deniz'de yıldız oldu. Lisedeyken diyor Burak Yörük, ben çıplak kiremitli bir evde yaşıyordum. Çıplak kiremitli bir evde yaşıyordum. Yani gecekondu gibi bir şey. Sıvası yoktu evin. Doğalgaz yoktu evde. Televizyonda bir zengin çıktığı zaman Allah daha çok versin diyordum. Görüyor musunuz çocuktakini? Çocuktaki inanışı, çocuktaki insanlığı. Bugün
Ne oldum değil, ne olacağım demek daha önemli. Herkes için bu geçerli. Her şey geçici. Ayağın kayabilir benim şimdi buradan kalkınca. O yüzden güzel yaşayacağız, insanları kırmayacağız. Güzel yaşamak parayla alakalı bir şey değil diyor. 26 Mayıs 1995 doğumlu kendisi. İkizler Burcu. İkizler Burcu'nun bazı handikapları var. Acaba Afram'a benzer olabilir mi bunların dizideki başlayacak olan ilişkileri, aşkları? Şu anda zaten onun işaret fişekleri devamlı atılıyor. Eee Eleni ile Eleni ile eee, Oruç'un devamlı onların yakınlaşmalarını hissediyoruz. İkisi de yanıp tutuşuyor aslında birbirleri için. Ancak Oruç nişanlısı olduğu için iki tarafta bir adım geride duruyor. Gerçek hayatta da Oruç nişanlı ve nişanlısını çok sevdiğini söylüyor. Ancak İkizler Burcu erkeği. İkizler Burcu ne yapar? İkizler Burcu gel git akıllıdır, kararsızdır, ikilem arasında kalır, ikilem yaşar. O mu bu mu? O mu daha iyi, bu mu daha iyi? Onunla mı çıksam, bununla mı çıksam? Onunla mı aşk yaşasam, bununla mı aşk yaşasam? Ya acaba nişanlımla evlenirsem pişman olur muyum, olmaz mıyım? Erken mi davranıyorum evlenmek için? Filan böyle akıllara girerse, böyle kararsızlıklara girerse biz Burak Yörük'le Avayaman arasında gerçek hayatta da bir ilişki görebiliriz arkadaşlar. Bakın burçlar konusunda İpek Can Bulat benim astroloji prensesi unvanını verdiğim haftada 2 gün birlikte yayın yaptığım ünlü astrolog ne diyor? İkizler Burcu enerjik, meraklı, değişken, ruhlu ve güçlü iletişimli olur. İletişimi güçlü olur. O kadar hızlı düşünürler ki aynı anda birkaç farklı fikre kapılabilir. O mu, bu mu, o mu, bu mu, onu mu sevsem, bunu mu sevsem? Onu da seviyorum, bunu da seviyorum. Ona da aşığım, bunu da aşığım. Gitgelleri, kararsızlıkları çok olur. Aslında niyeti kararsız kalmak değil. Her şeyi fazlasıyla düşünmekten kaynaklanır onların bu kararsızlığı. Bir de duygulardan çok mantıkla hareket etmek isterler. Duygusal konulardan da duygusal konularda da ani değişimlere açık bir yapıda olurlar genellikle. Duygusal konu zaten bizim konuştuğumuz konu. Yani aşk ilişkisi. Ani değişikliklere açık olurlarsa ya acaba Oruç Reis Eleni ile dizide yakalayacağı o aşk ateşini gerçek hayatta da yakalamak ister mi ya? Burak Yörük, cevap verme hakkın var tabii ki. Seni konuşuyoruz. Dilersen bu videodan haberin olursa bana mesaj da atsan, beni arasan da olur. Kendi fikrini söyle. Biliyorum ne söyleyeceğini de ben yine de sana söz vermek zorundayım. Ve tabii ki sen de Avayaman, bağlanmak istersen bağlanabilirsin. Fikrini söylemek istersen söyleyebilirsin. Burak Yörük diyecek ki asla Bilal abi nereden çıkarıyorsun? Ben nişanlımı çok seviyorum ve benim nişanlımla benim arama kimse giremez diyecek. Avayaman da ben öyle bir kadın mıyım? Ben iki nişanlıyı ayıracak bir insan mıyım? Bilal Bey aşk olsun diyecektir mutlaka cevap olarak. Ancak ben yine de şunu da hatırlatmak istiyorum size dostlar. İki kulağınızı da açın. Açtınız mı? Beni dinliyor musunuz? Çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi size. Afram olmadan evvel de Seyferken ve onlar içten içe birbirlerine yangınken Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ama henüz Afram olmadan evvel de Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi vardı. Biliyorsunuz değil mi? Öbür Mert. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Öbür sevgili gitti. Acaba Burak Yörük'ün sevgilisi, nişanlısı gider mi? Ya ne olur kızmayın bana. Burak Yörük'ü sevgilisiyle, nişanlısıyla düşünenler. Bilal abi neler söylüyorsun?
Neler düşünüyorsun demeyin bana ne olur. Ben gazeteciyim. Her konuyu enine boyuna düşünmek zorundayım ve işte bu özelliğim sayesinde, bu bende çok fazla var. Bu özelliğim sayesinde ileriyi çok erkenden görebiliyorum. Tıpkı Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşk yaşadıklarını herkesten önce fark etmem ve Beyaz TV'de, Beyaz Magazin programında 3 yıl evvel o Eylül'de açıklamış olduğum gibi, ne olur bana kızmayın, hak verin bana, ben gazeteciyim. Her şeyin eğrisini, doğrusunu, enine, boyuna, önünü, arkasını düşünmek zorundayım. Yanılamaz mıyım? Elbette yanılırım. Böyle düşündüm diye böyle olacak anlamına gelmesin. Ama böyle olma ihtimali de var demek istiyorum arkadaşlar. Ve Burak Yörük'ü hakikaten sevdim. Oyunculuğunu çok beğendim. O çocuğu 2 saat boyunca ilk kez bu dizide izliyorum her bölümünde. 2-2,5 saat boyunca ve oyunculuğunu da çok beğeniyorum. Ne kadar kendine güveniyor, ne kadar rahat, karakterini canlandırıyor. Ava Yaman'la zaten hiçbir şey söylemeye gerek yok. O kadar büyük ve o kadar güzel oynuyor ki, o kadar benzersiz bir şekilde eee, rol yapıyor ki, eee, Ava Yaman'ın, 19 yaşındaki Ava Yaman'ın hayranı olmamak mümkün değil. Ulas Tuna Açtepe için söylenecek fazla bir şey yok. Zaten kendisini ispat etmiş çok değerli bir oyuncu ve aynı şekilde diğer oyuncular da Deniz Baysal özellikle Deniz Baysal ne kadar özümseyerek oynuyor değil mi? İçin girdiği karakteri, rolünü ne kadar başarıyla canlandırıyor ve Ceren o da çok kıymetli, çok değerli bir oyuncu arkadaşlar. Yeşim Ceren Bozoğlu. Onu da çok takdir ediyorum. Peki beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Asıl bu akşamki yayınımız saat 19'da İpek Can Bulat'la, Astroloji Prensesi İpek Can Bulat'la birlikte gerçekleştireceğimiz canlı yayın ve Afram'la ilgili Mert ve Afra Saraçoğlu ile ilgili, Mert Ramazan Demir'le ilgili de İpek'in söyleyecekleri olacak ve diğer önemli konular. Serenay Sarıkaya'nın dün akşamki şovu nasıldı? Ama orada dün gece ödül töreninde bir kadına çok büyük haksızlık yapıldı. Sinem Ünsal niye ödül alamadı? Niye ödül vermediniz? Ozan Akbaba'yı çağırıyorsunuz, ödül veriyorsunuz. Ozan Akbaba tek başına mı oynadı Uzakşehir'de? Tek başına mı Uzakşehir yaptı? Siz güya Harus Pazar kadınlara güya ödül verdiniz. Kadınlar içindi dün gece güya. Sinem Ünsal gibi bir kadın başrol oyuncuyu es geçtiniz. Serenay Sarıkaya son bir senedir hangi dizide oynadı? Hangi dizide oynadı? Netflix dizisini zaten 2024'te çekmişti ikinci bölümünü de. Netflix dizisi Serenay Sarıkaya'nın ödül verilecek kadar muazzam bir dizi miydi? Muazzam bir yapım mıydı? Hepsini konuşacağız arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Saat 19'da buluşmak üzere.